Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu bebeklerin beyin gelişimini nasıl destekleyeceğimiz hakkında kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Her ne kadar hiçbir şey yapmasanız da yani normal bir şekilde baksanız da bebekleriniz birçok aşamayı kendi kendine gerçekleştirecektir. Fakat eğer bazı konularda siz ona destek verebilirseniz bu durumda bebeklerinizin gelişimi bir tık daha ileriye gidecek ve bebeğiniz çok erken bir şekilde sizin o hayal ettiğiniz gelişim basamaklarını tamamlamış olacak. İşte bu video size doğumdan itibaren neredeyse 12. aya kadar bebeklerinizin gelişimini arttırmak için özellikle zihinsel ve fiziksel açıdan nasıl destekleyebilirsiniz bu konularla ilgili kısa bir açıklama videosu olacak. Sözü fazla uzatmayalım arkadaşlar, hemen konu kısmına geçelim ve sizin hangi aylarda nasıl bir destek vererek bebeğinizin gelişimini hem fiziksel hem zihinsel açıdan destekleyebilirsiniz bunları anlatmaya çalışalım. Öncelikle 0-3 ay arasını konuşalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bebeklerde yakalama refleksi ve moro refleksi dediğimiz bir refleks var. Yakalama refleksi bebeğinizin elin içerisine koyduğunuz herhangi bir objenin bebek tarafından tutulması. Moro refleksi de bebeğinizin iki elini kenarlardan tutup yanlara doğru çektiğinizde bıraktığınız anda çocuğunuzun bir kucaklama, bir sarılma hareketi yapması durumudur. Bu refleksler özellikle moro refleksi 3-6 ay arasında sonlanır. Dolayısıyla ilk 3 ay içerisinde bebeğinize vereceğiniz şeyler genellikle refleksin yansıması olduğu için çok özel bir şey beklemeyin. Çok büyük bir gelişim kaydedemezsiniz. Fakat 3. aydan itibaren şu söyleyeceğim şeyleri yaparsanız çok daha net bir şekilde gelişme sağlayabilirsiniz. 3. aydan itibaren bebekleriniz refleksleri bir miktar daha azalmış olmasına rağmen hala eller içerisine bırakılan objeleri tutma meyillindedir. Bu durumda siz de eğer bebeğinize ellerinde tutabilecek bir obje veriyorsanız bebeğinizin gelişimini bir tık da olsa destekleyebilirsiniz ve bu şekilde kas kuvveti oluşturmasını sağlarsınız. Bir sonraki aşamaya hazırlık olarak düşünün. 3. aya kadar bebekleriniz istemli bir yönelim yapmıyordu fakat bebekleriniz objeleri tutabiliyordu. 5. ay itibariyle artık bebekleriniz bazı objelere karşı istemli yönelim yaparlar ve o objeleri tutmaya başlarlar. Bir obje gösterdiğiniz zaman bebeğinize eline ve objeye bakarlar ve bu şekilde elleriyle objeler arasında bir koordinasyon yapmaya çalıştığını anlarsınız. Bu dönemde bebeğinizi desteklemek için yapabileceğiniz şey bebeğinize bir objeyi uzatmak ve onun alması zamanına kadar beklemek. Yani bebeğinizin almasını beklemek bu dönemde bebeğinizin gelişimi için hem fiziksel hem zihinsel gelişimi için doğru bir davranış olacaktır. 7. ay itibariyle bebeklerin artık ince motorik yetenekleri gelişmeye başlayacak ve baş parmağı artık olayların içerisine katmaya başlayacaktı. Şimdiye kadar her şey bebeğinizin sadece tutmasıyla ilgili. Şimdi bebeğinizin baş parmak ile bazı objeleri avucun içerisinde daha da sağlam bir şekilde tutması anlamına geliyor. Bebeğiniz her ay geçtikçe biliyorsunuz hem görmesi artıyordu hem de kas kuvveti artıyordu. Hem görme yeteneklerindeki artış hem de kas kuvvetindeki netleşme sayesinde bebekleriniz oyuncakları çok daha iyi manipüle edebilir hale gelecektir. Bu dönemde yapabileceğiniz destek bebeklerinize bol miktarda kendi yaşına uygun oyuncaklarla maruz bırakmak ve onlarla oyunlar sırasında sohbet etmek, onların yaptığı davranışları ya da onlara önerdiğiniz şeyleri tasvir etmek olacaktır. Talep gelirse 7 aylık bebeklerde ya da farklı aylardaki bebeklerde hangi oyuncakların daha iyi işe yaradığını ya da hangi oyuncakları kullanmanız gerektiği ile ilgili bir video hazırlayabilirim. Alt tarafta yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. 9. ay itibariyle bebeklerinizdeki tabi yetenekler her seferinde bir tık daha üste gidiyor ve bebekleriniz 9. ay itibariyle ellerindeki oyuncakları bir elinden diğer tarafa doğru geçirebilir hale gelecektir. Bebeklerinizin gene kas kuvvetindeki artış ve kasların net bir şekilde istediği hareketi yapabilir hale gelmesi sayesinde oyuncakları çok daha iyi manipüle edebilir hale gelecekler. Bu sayede oyunlar, durumlar ya da kişiler arasında ilişkiler kurmaya başlayacaklar. Bu dönemde onu desteklemek için farklı boyutlarda, farklı şekillerde, farklı renklerde küpler alın ve gene yuvarlayabilecekleri toplar olabilir, farklı oyuncakları onlara kullanmaları için, dokunmaları, hissetmeleri için sunun. 11. aya geldiğimizde artık büyük objeler değil, küçük objeler de bebekler tarafından oldukça manipüle edilebilir hale gelecek. Yani bebekleriniz ufak oyuncakları da, ufak cisimleri de ince motor yetenekleri sayesinde çok kolay bir şekilde alabilecekler ve bunlarla ilgili oyunlarınızı daha geniş bir şekilde sunabilecekler. Uyarmış olayım, bu dönemde aynı zamanda gelişen yeteneklerden bir tanesi de objeleri kafanıza doğru fırlatmak. Bu dönemde bebeğinizin hem fiziki hem de zihinsel olarak gelişimini sağlamak için yapabileceğiniz şey daha ufak boyutlu parmaklarıyla alabilecek oyuncakları onları sunmak ve bu sayede bu yeteneklerini geliştirmesi için ona bir olanak sağlamak. Bunun yanında bir nesneyi ona sırayla alıp vermesiyle ilgili oluşan oyunlar, yani bir döngü oyunları gene bebeklerinize kullanabilirsiniz. Bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bebeklerinize eğer ufak bir objeyle uygulama yapmak istiyorsanız ve onunla bu şekilde geliştirme, alıştırma yapmak istiyorsanız başında durmak zorundasınız. Aksi takdirde bebeklerinize biliyorsunuz ilk 3 yaşta küçük objeleri vermeyin istiyoruz. Çünkü yutma yetenekleri yeteri kadar olmadığı için ve olayları kavrayabilmek için ağızlarına götürdüğü için bazı sıkıntılı sorunlara neden olabilir.
Önlemimizi de aldıktan sonra konuya devam edelim. Buraya kadar anlattığım şeyler aslında bebeklerinizle oyun oynamanın farklı metotlarıydı. Fakat başlığımız ne diyordu? Bebeklerdeki zihinsel gelişim. Acaba oyunların zihinsel gelişimle alakası var mı diye aklınıza bir fikir edinmiş olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, siz her ne kadar bebeğinize bir oyun oynatıyormuş gibi görünseniz de onun bazı sorunları çözmesi için aslında yol gösteriyorsunuz. 7-8 aylar civarında bebeklerin bazı şeyleri çok daha net bir şekilde anlayabildiğini ve oyuncakları manipüle edebildiğini ve bazı sorunlarla karşılaştıklarında onları çözmek için adım attıklarını biliyoruz. Biraz sonra sayacağım oyuncakları ya da oyun durumlarını yaparsanız gene bebeğiniz hem bu konuda sizle beraber kaliteli vakit geçirmiş olacak, sizle beraber oyun oynamış olacak, hem de zihinsel yeteneklerini bir tık daha ileriye götürebileceksiniz. Bebeğinize öncelikli olarak eliyle kavrayabileceği bir oyuncak seçin. Hatta bir tane değil, 3 tane oyuncak seçin. Bu 3 oyuncaktan 2 tanesini bebeğinizin her iki elde verin. 3. oyuncak sizde kalıyor. Bebeğinizin her iki elinde birer oyuncak varken 3. oyuncağı bebeğinize sunmaya çalışın. Bebeğiniz önce 3. eliyle onu almaya çalışacak ama öyle bir şey olmadığı için bir sorunla karşılaşmış olacak ve bu sorunu çözebilmek için de öncelikle bir afallama devresine girecek. Sonrasında da elindeki oyuncaklardan bir tanesini bırakarak diğerini almak isteyecek ve bu şekilde sorunu çözmüş olacak. Bu sizin için çok basit bir şey olabilir ama bebekler bir sorun çözmek için nedenler arasında, cisimler arasında ya da olaylar arasında ilişki kurmaya başladıktan sonra bu bebeğinizin beyin gelişimini artıracak ve olayları daha kolay bir şekilde çözmeye başlayacaktır. Bu şekilde bir oyun bebeğinizin hem karar verme hem de problem çözme konusunda yeteneklerini artıracağı gibi hem fiziksel hem de zihinsel olarak da bebeğinizi bir tık ileriye götürecektir. Son söz olarak ne söylemek istiyorum? Neden zihinsel ve fiziksel gelişim için böyle oyunlar oynamak zorundasınız? Bunu anlatacağım ve kapatacağım arkadaşlar. Bebeğiniz için oluşturduğunuz beklentileri düzenlemek ve bebeklerin gelişimini gözlemlemek amacıyla bebeğinizin diğer bebeklere göre, daha doğrusu kendi yaş grubuna göre doğru bir gelişim sürecinde olup olmadığını anlamak için bebeğinizle beraber vakit geçirmenin, aslında daha kaliteli vakit geçirmenin hem bebeğinize hem de size yararı olduğunu anlatabilmek için ve bunların tamamı sayesinde bebeğinizin hem fiziksel hem zihinsel olarak gelişiminin aslında çok ucuz, çok kolay, çok basit bir yöntem olduğunu ve bunu evinizde tek başınıza çok kolay bir şekilde başarabileceğinizi unutmayın. Şu ana kadar her şey sanki bebeğinizi sadece sakinleştirmek, susturmak, ağlatmamak için yaptığınız oyun gibi görebilirsiniz ama siz nasıl sabahtan akşama kadar iş yerinde çalışıyorsunuz ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz, bir şeyler kazanmaya çalışıyorsunuz. Bebeğinizde yeni yetenekler, yeni fikirler ve yeni yönelimler kazanmaya çalışıyor. Dolayısıyla bebeğinizle yapacağınız her türlü oyun onun gelişimi için bir tık daha fazlası olacaktır ve bebeğinizi bunlar her seferinde bir tık daha ileriye götürecektir. Bu konuyla ilgili benim anlatmak istediklerim burada bitiyor arkadaşlar. Eğer konuyla ilgili ya da farklı bir konuyla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa, yeni bir konu tavsiyeniz varsa alt tarafta yorum olarak benimle paylaşırsanız elimden gelen en erken dönemde videoları gene hazırlamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.